Arkadaşlar merhaba. Bugün size kurduğum kasanın Windows kurulumunu yapacağım. Onun için şöyle bir Windows aldım. Orijinal USB'li. Neden USB'li aldım, CD'li almadım? Cihazımda zaten CD sürücü yani DVD sürücü yok. Zaten ben de tercih etmedim. Kasa gaming kasa. Onun için USB'li Windows kuracağım. Gördüğünüz gibi kasamın kurulumunu da tamamladım. Şimdi Windows'umuzu kurmaya hazır olalım. Windows'umuzun kurulumu basit. Bu ekranı ben açtım bilgisayarı kontrol etmek amaçlı. Şu şekilde kitapçığımızdan çıkıyor. Zaten şurada kullanım adım adım gösteriyor kullanımını. Şöyle gördüğünüzde çok basit. Artık eskisi gibi format /u vesaire ya da MS-DOS'tan açma olayı yok. Şuradan USB'mi takıyorum. Şu şekilde takıyorum. Biraz sert giriyor. Taktım. Sonra bilgisayarımı kapatıp yeniden açacağım. Çünkü şu şekilde başlatıyorum. Zaten bilgisayarınız ilk aldığınızda standart ayarda olduğu için hiçbir şekilde bir işlem yapmanıza gerek yok. Otomatikman Windows kurmanız için hazırlayacaktır kendisini. Bunu da belirteyim. Monitörümü olarak televizyon kullanıyorum. Daha geniş ekranlı olmasını istediğim için bunu da belirtmek istiyorum. Bilgisayarımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, bilgisayarımız açılıyor. Bakın bilgisayarımız açılıyor. Windows seçeneğinden 32 ve 64 bit seçebiliyorsunuz. Bununla gelen key yani şifresi istediğiniz bir tanesi için geçerli. Ben 64 bit kurmak istiyorum bu makineye. Bundan sonra yapacağınız işlemler zaten size Windows gösteriyor. Bilgisayarımıza kurulum yapacağız. Ben Windows'umu M.2 SSD'mize kuracağım. 2 adet SATA hard diskim de var. 8'er TB Seagate Ironwolf. Onlara kurmayı düşünmüyorum. Onları depolama alanı olarak kullanacağım. Onu da belirteyim. Artık BIOS'larımız değişik açılıyor. Windows'larımız değişik açılıyor. Eskisi gibi mavi ekranda beyaz yazılı BIOS çıkmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum size. Bekliyorum. Evet. Şimdi yükle yapıyoruz bu şekilde. Klavyeni seçip Q klavye, F klavye, C klavye vesaire. Ürün anahtarını giriyorsunuz. İsterseniz ürün anahtarım yok deyip daha sonra da etkinleştirebilirsiniz. Ben orijinal Windows kullanacağım için ürün anahtarını gireceğim. Bunu size gösteremiyorum çünkü ürün anahtarı tamamen bana ait. Ürün anahtarınızı girdikten sonra bu şekilde seçenekler çıkıyor. Home Single, Education, Pro. Ben ürün anahtarına girmeyi denedim. Kabul etmedi. Windows daha sonra etkinleştirmeyi tercih ettim. Bu şekilde kuruyoruz. Aklınızda olsun, Microsoft'un sitesinden de Windows indirebilirsiniz deneme sürümü olarak. Ama kullandığınız zaman şu şekilde yazılar çıkıyor. İlerliyorsunuz yine. Kullanmanız bir süre izin veriyor ve etkinleştirmenizi istiyor. Ben bu şekilde seçiyorum. Bakın hard disklerim çıkıyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Ben bunlardan bir tanesini seçeceğim. Ben bunu seçmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde yazı çıkıyor. Tamam diyoruz. Bunlar normal olarak kullanacağım depolama birimi. Ben M.2 SSD kullanacağım. Bu şekilde hazırladım. Kurtarma, sistem, MSR ayrılmış vesaire ayırıyor. Birincil. Bu şekilde kuruyor. Bunları boş bırakıyorum yine. Şimdi bu bölümü biçimlendiriyorum. Yani 499 MB kurtarmaya ayırıyor. 99 MB sisteme, 16 MB MSR olarak ayırıyor. Şu anda evet birincil olarak bunu ayarladım. İleri diyorum formatladıktan sonra.
Windows'unuz bu şekilde yükleniyor. Bilgisayarınız ne kadar hızlıysa o kadar hızlı yükler. Ne kadar yavaşsa o kadar yavaş yükler. Bunu da belirtmek istiyorum size. Şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz dolmasını. Windows'umuz kuruldu. Şu anda yeniden başlattık kendisini. Beraber yine ilerlemeye devam edeceğiz. Şu anda bilgisayarım açılmaya çalışıyor. Hazırlanıyor. Bekliyoruz. Evet, şehrimizi seçiyoruz, ülkemizi vesaire ayarlarımızı yapıyoruz cihazımızda. Türkçe Q klavye kullanıyorum ben. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz diyorum. Atla diyorum şimdilik. İnternetimi şimdilik atla diyorum. Ethernetten bağlı değil. Bilgisayar adını yazıyorum. Benim kasamın adını yazmak istiyorum. Yazdım. Siz istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Parola eklemek istemiyorum. Şu şekilde gizlilik ayarlarını seçin diyor. Konu vesaire ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben evet diyorum. Bilgisayarım açılıyor. Windows'umuz bu şekilde açıldı. Gördüğünüz gibi değişik bir işletim sistemi diyebiliriz. Yani XP, 7 vesaire kıyaslamalara göre bayağı bir değişik. Görünüm ayarlarını vesaire yapabilirsiniz. Bu şekilde kurulumu tamamlamış oluyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yine yazarak bana sorabilirsiniz. Destek olmak için like atın, yorum yapın, abone olun. Bekliyorum.